Herkese merhaba. Yine yeni bir videoda görüştüğümüz için çok saçma sapan bir giriş yaptım. Başka bir giriş. Hepinize merhaba. Brain Big 100 kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizinle yine staj konusunda psikoloji stajını nerede bulabilirsiniz, hangi alanlarda çalışabilirsiniz, neden staj yapmalısınız gibi konularda konuşmak üzere bir video çekiyoruz. Ben Sıla önce. Ben Zeynep. Ben de Lübe. Üçümüz bugün staj konusu hakkında konuşacağız. Zaten daha önceden staj hakkında yaptığımız bir video var. Ama daha çok akademi stajı üzerine odaklanmıştık o videoda. Onu buradan bir yerlerden, bilmiyorum nerelerden bulabilirsiniz. Ama şimdi biz bugün psikolojinin diğer alt dallarından ve diğer staj fırsatlarından bahsetmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Başlamadan önce de şunu sormak istiyorum. Biz birkaç videodur diyoruz ki staj yapmak önemli. Biz stajlardan çok şey öğrendik, çok faydalı bulduk. Dolayısıyla size de öneriyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Neden zorunlu olmasa bile psikoloji öğrencilerinin staj yapmalarını tavsiye ediyoruz? Böyle birer cümleyle kısaca söyleyebilir misiniz? Staj yapmak şu açıdan önemli. Okulunun dışındaki bir laboratuvarda çalışma fırsatı oluyor. Yani hiç görmediğin, hiç bilmediğin bir şeyi tanıma ve o alanda ilgin var mı? Yapmak ister misin? Bunu öğrenme fırsatını veriyor sana staj. Ve yeni hocalarla, yeni bir ortamda farklı bir bakış açısıyla psikolojinin o alanını tekrar görmüş oluyorsun ki bu çok önemli bir şey bence. Ben de Lübe'ye bu açıdan katılıyorum. Neyi yapmak isteyip neyi yapmak istemediğine karar vermeni sağlayan bir şey staj. Bunun dışında bence bir de network oluşturmana katkısı olan da bir şey. Özellikle hani doğru yerde, doğru insanlarla staj yaparsan gelecekte o insanlarla çalışma fırsatın oluyor ya da işte o insanların senin hayatına kattığı başka insanlarla çalışma fırsatın oluyor. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ikinizin de dediği her şeye çok katılıyorum. Zaten bunun üzerine çok fazla konuştuğumuz için aslında çok detaya girmek istemedim burada. Ama aslında 2 tane videoda konuştuk. Biz bunu hem psikoloji bölümünü tanıttığımız bir videoda konuştuk hem de akademi stajı videosunda. İkisinin de linkini aşağıya da eklerim. Bir diğer sorum da şu. Şimdi psikoloji öğrencisiyim ve ben bir staj bulmak istiyorum. Staj yapmak istiyorum. Nerelerden staj bulabilirim? Bunun için bence önce ne tür bir staj yaptığına karar vermeli bu soruyu soran kişi, yapmak istediğine yani. Araştırma stajı mı yapmak istiyor, klinik stajı mı yapmak istiyor, endüstri stajı mı yapmak istiyor? Bunların üçü de farklı şeyler, farklı yöntemleri var bulmak için. Araştırma stajı Sıla'nın dediği gibi videolarda, buralarda bir yerde zaten çok konuşuldu. Oradan da bakabilirler. Klinik stajı için yapılacak bence en doğru şey öncelikle birkaç tane çalışabileceği ya işte özel klinik ya da hastane araştırmak. Hani bunlar internetten olabilir. Özellikle eğitim araştırma hastanelerinde sanırım bunun için daha çok fırsat oluyor. Hani daha çok stajyer alıyorlar psikoloji bölümlerinden. O yüzden yapılacak bence en doğru şey bunun için hastane bulmak. Hastane ve klinik diyorsun. Evet. Peki başka nereler olabilir? Hastane söyledik, klinik söyledik. Mesela endüstri stajı dedin. Endüstri stajı dediğimiz alanda mesela neler bulabiliriz? Nerelerden staj bulabiliriz? Yani endüstri stajı şirketlerde genellikle yapılan türde stajlar. Özellikle insan kaynaklarında psikologlar çok çalışıyor. Bunun için de tabii yine yapılacak şey şirket araştırmak. Hani bunlar mutlaka internette de ilana çıkan şeyler oluyor genellikle. İş bulma sitelerinde özellikle. İşte stajyer arıyoruz ya da stajyer için açık pozisyonlarımız var falan gibi. Ya da tanıdıklar aracılığıyla da olabilir bu tür şeyler. Hani bildiğiniz bir şirket vardır. Oradan birileriyle görüşürsünüz. Dersiniz ki ben işte şu pozisyonda staj yapmak istiyorum. Açık yeriniz var mı? Bu şekilde de bulunabilir. Lübe var mı ekleyeceğin bir yer? Benim aklıma gelmiyor başka. Yani sosyal kuruluşlar olabilir. İşte UNICEF gibi, AMATEM gibi. Yani böyle yine insanla uğraşan ve onlara yardım götürmeye uğraşan kurumlardan staj yapılabilir. Benim aklıma da bu geldi ayrıca. Senin Sıla'cığım? Sivil toplum kuruluşları. Ayrıca nerelerde bulabiliriz mesela? Birazcık daha gelişim kısmını düşündüğüm zaman aklıma gelen yerler okullar. Yani özel okullar olabilir, anaokulları olabilir. Okullarda da aslında staj yapabilirsiniz. Tabii okullarda staj için birazcık daha 3. sınıfta olmak muhtemelen daha çok işinize yarayacaktır. 2. 3. sınıf. Hani 1. sınıfta okullarda staj yapmak bilmiyorum ne kadar verimli olur ama veya ne kadar bulabilirsiniz.
Onun dışında bazı bakanlıklarda staj yapabilirsiniz. Hmm. Bu da muhtemel. Em, Ve birçok iş yeri aslında psikolog çalıştırmak durumunda. Dolayısıyla çok büyük olmayan, ufak çaplı belki startup'ta diyebileceğimiz yerlerde de eğer varsa bir psikoloğun yanında staj yapma imkanınız var tabii ki. Benim aklıma gelenler de bunlar şu anda. Aslında bayağı bir iş alanı saydık. Yani hani bunu şey gibi düşünmeyin mesela sadece işte atıyorum 5 tane saydıysak 5 yer gibi düşünmeyin. Siz kendiniz de çeşitlendirebilirsiniz. Bir de bunlardan hani bir sürü seçeneğiniz var. Yani bir sürü hastane var, bir sürü şirket var. Dolayısıyla bunlar hep sizin kendinizin belirleyeceği, Zeynep'in en başta dediği siz ne istiyorsunuz onunla alakalı durumlar. Sizden ricam birazcık da bizim staj deneyimlerimizden bahsetmek, daha doğrusu sizin staj deneyimlerinizden bahsetmek. Ben konuşmuştum çünkü daha öncesinden. Siz kısaca söyleyebilir misiniz nerelerde staj yaptınız? Tabii ben Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım stajımı. Klinik stajı yapmak istemiştim. Bilmediğim bir alanda aslında. Ben de aslında tanıdıklar aracılığıyla girdim hani bu staja. Benim ablam o hastanede çalışıyordu ve gidip oradaki psikologlarla burada neler yapılıyor, ne tarz hastalıklar bakılıyor ya da psikiyatristlerle beraber mi ilerliyor olay. Biraz onları öğrenip aslında bu işe girdim ki aslında bu benim tavsiyem. Mutlaka klinik stajı yapılacaksa her şeyi görmek ve öğrenmek bakımından mutlaka bence bir yataklı bir hastane olmalı. Yatan hasta ve hani gelen hastayı da görüyor olmalılar. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü takip sürecini görmüş oluyorsun. Bir sorun var. Şimdi hiç bilmeyenler için şunu söylemek istiyorum. Yataklı hastane stajı deyince herkesin kafasında aynı şey mi canlanıyor bilmiyorum. Çünkü birinci sınıflar veya daha hiç psikoloji seçmemiş insanların da bu videoyu izlediğini tahmin ederek şeyi sormak istiyorum. Yataklı staj dediğin olay nedir? Yataklı stajla diğer klinik stajının arasındaki fark nedir? Şöyle, ben de yataksız bir hastanede yaptım ve keşke yatakta yapsaydım diyorum. Yataklıdan kastım şu, hastanenin psikiyatri ya da psikoloji bölümünün yatan hasta kabul etme yani hani ihtiyacı olan hastalar için mesela majör depresyon hastaları için ya da şizofreni hastaları için gibi ya da konversiyon hastaları bunların hani acil tedavi olması lazım kendine ya da çevreye zarar verebilecek durumu var durumlarında yatarak hani hastanede ilaçlarının belli bir takiple hemşirenin kontrolünde bir yandan psikiyatrist ya da psikoloğun gelip gidip durumda ilerleme var mı ne durumdayız gibi check ettiği bir alanın oldu. Aynı zamanda da dediğim gibi yine psikiyatristin ya da psikoloğun vakti olduğu sürece ya da ayarladığı şekilde bir yandan da hasta kabul edip görüşmeler şeklinde devam ettiği bir hastane düzeni aslında. Yataksız dediğimde de sadece terapi alabilir psikiyatrist ya da psikologlar ya da sadece gelen hasta belli bir dakika süresinde görüşme ve arkasından bir tedavi ya da hani terapi düzeni belirleyerek devam etme şeklinde oluyor. Bana göre yataklı aslında daha iyi. Ben yataksız yapmış olmama rağmen. Çünkü bence hani staj kısıtlı bir süre. Hani 1 ay, 2 ay, 3 ay ne kadar yapabiliyorsanız. Ve bu süreçte hastayı takip edip nasıl ilerlendiğini, her terapiden ne kadar farklılık olduğunu görebilmek açısından ya buna yatan hastada sağlamak çok daha kolay oluyor. Çünkü bir sonraki hasta için hastanelerde çok yoğunluk olduğu için 1,5 ay sonra randevu verebiliyor. Ama sen orada 1 aylık bir süren oluyor ve hastanın ikinci görüşmesini görememiş oluyorsun. Ama yatan hastanede, yataklı hastanede daha doğrusu her gün check etme şansın oluyor ya da haftada bir o hastada neler olduğunu görebiliyorsun. Bu yüzden bence yataklı hastane olması biraz önemli bir durum. Bir başka aslında söyleyebileceğim şey de psikoloji stajı kesinlikle psikologların olduğu bir yerde olmalı. Ona katılıyorum ama ayrıca psikiyatristlerin de olduğu, hani onlarda da bu durum nasıl ilerliyor, onu görebileceği bir ortam olursa, bir hastane olursa çok şanslı ilerlediğini düşünüyorum ben açıkçası. Benimki öyle bir hastaneydi. Ben açıkçası klinik stajımdan çok faydalandım. Hani bizim Bilkent Üniversitesi klinik bakımından biraz daha geride kalmış bir üniversite olarak görebiliriz. Çünkü bizim asıl odaklandığımız şey daha çok bilişsel psikoloji ya da neuroscience gibi devam eden bir üniversite. Bu yüzden ben kliniği ya galiba hani istemiyorum diyerek ilerlediğim bir zamandaydı ve klinik stajı hani görmemiş olmayayım, bunu da bilmiyor olmayayım diye aslında atladığım bir durumdu. Ama ben inanılmaz eğlenerek, inanılmaz öğrenerek yaptım stajımı. Hem
çocuk psikiyatristiyle, yetişkin psikiyatristiyle hem de psikologlarla çalışma şansım oldu. O yüzden çok fazla şey gördüm. Çok fazla olay da gördüm aslında. Anlatmayı çok isterdim ama hasta doktor ya da hani psikoloji gizliliği olduğu için çok tabii ki anlatma şansım olamaz burada ama şöyle bahsedebilirim. Ben çocuk psikiyatristinin yanında çalışırken çok şanslıydım. Çok iyi bir psikiyatriste denk geldim ve beni orada anamnez alma kısmında bana şans verdi. O benim yanında dururken ve beni izlerken ya da bir hatam olmaması için beni kontrol ederken bana anamnez alma şansı verdi. Yani ilk kez gelen hastada ilk onun tanısını tabii ki psikiyatrist koyuyordu ama hani ilk tanıma aşamasında, ilk görüşmede alınan bilgileri benim almama izin vermişti. Bu yani bulunamayacak bir fırsattı. Ve yeni gelen hastalarda işte beni psikolog olarak tanıtıp, halbuki mezun değildim yani. Beni onure ediyordu. İşte psikolog olarak tanıtıp sizinle şimdi psikoloğumuz sizden gerekli bilgileri alacak diyerek çok farklı hastaları görmemi sağladı. Ve işte çocuk psikiyatristi ise hem çok fazla hasta görmemi sağladı hem de o hastaların bazen sebepleri olan ailelerini de görmemi sağladı. Çünkü çocuk psikiyatristi 18 yaşından küçükse aileleriyle birlikte geliyorlardı. Yani ne gördüm diyebilirim. Cinsel kimlik sorunu yaşayan hastaları gördüğüm oldu. Başka tik sorunları olan ya da daha çok küçük yaşta OCD'si olan hastalarla karşılaştım. Çok böyle hani korkunç bir vaka gördüm ya da hani böyle dehşetler içinde kaldığım bir şey görmedim aslında çocuk psikiyatri kısmında. Ama otizmle gördüğüm oldu. Öyle şeyleri görmek birazcık insanın ruhunu etkileyebiliyor oluyor. O yüzden birazcık psikolojik olarak kendinizi hazırlıyor olmanız gerekiyor klinik stajında. Yetişkin psikiyatrisinin yanında biraz daha ağır vakalar gördüğüm oldu. İşte şizofreni gördüğüm oldu, bipolar gördüğüm oldu. Bir tanesinden böyle hocanın hani acaba çoklu kişilik bozukluğu mu diye şüphelendiği oldu. Tabii ben o vakanın devamını göremedim. Böyle farklı vakalar görmüş olduğum oldu. Psikologların yanında da çok fazla test gördüm. Hani testleri, uygulama biçimleri, işte zeka testleri olsun, kişilik testleri, Viskar gibi. Bunlar nasıl uygulanır? Biraz onları izleme şansım oldu. Hatta bize testleri anlattılar. İşte ne zaman uygulanır, neden uygulanır, nasıl uygulanır. Kendi aramızda işte stajyerler olarak birbirimize anlatıyorduk. Birbirimize uyguluyorduk daha doğrusu testleri. O yüzden o da benim için çok verimli geçti. Benim klinik stajım genel olarak böyleydi. Umarım sizinki de benimki kadar iyi olur eğer klinik yapmak istiyorsanız. Biraz moral bozabilir miyim ben? Yani kimsenin hevesini kırmak istemiyorum ama hepinizin klinik stajı böyle geçmeyebilir. Çünkü benimki bunun yanında gerçekten o kadar saçmaydı ki size anlatamam. Yani kötülemek de istemiyorum şimdi. Ama şöyle, ben de özel bir hastanede klinik stajı yaptım. Ben klinik istemediğimi biliyordum ama o zamanlar saf bir kızdım ve CV'mde klinik stajının iyi görüneceğini düşünmüştüm. O yüzden de dedim ki ilk stajımı, zorunlu stajımı hastanede yapayım, iyi olsun. Özel bir hastanede işte başladım ki ben de bunu söyleyeyim, tanıdıklar aracılığıyla girdim. Yani uzun araştırmalar sonucunda fark ettim ki girmek öyle stajlara kolay değilmiş. Maalesef. Şimdi benim stajımda özel hastane olduğu için öyle bir şeyleri varmış, politikaları varmış. Psikoloji öğrencisi psikiyatristin yanında çalışamıyormuş. Ve hastanede sadece bir tane psikolog vardı. Ve o psikolog da şey değildi yani öyle hani Lüben'in dediği gibi yatan hastaların olduğu bir yerde çalışan bir psikolog değildi. Bayağı ayaktan hastalar gelip hani bir terapi session'ına girip çıkıp gidiyorlardı. Benim yaptığım şey de yine özel hastane olduğu için bu bireysel terapi session'ın Türkçesi nedir? Kızlar çok özür dilerim. Görüşme diyebilirsin. Heh, tamam. Bir dakika böyle miyim? Özür dilerim. Hazır bölmüş. Baba sessiz olur musun? Özel hastane olduğu için şöyle de bir politikaları varmış. Bu psikologla işte danışanın bireysel görüşmelerine ekstra bir stajyer giremiyor. Yani bu da gizlilik yüzünden böyleymiş. Halbuki yani devlet hastanesine giriliyor. Niye özelde girilemiyor falan böyle bence. Neyse. O yüzden de benim işte süpervizör hocam bize ve işte bana ve diğer bir tane daha stajyere şunu yaptırıyordu. Kadın doğum katında yatan hastalara gidiyorduk. İşte ya doğum yapmış oluyor bu kişi, ne bileyim düşük yapmış oluyor, işte
rahim aldırmış oluyor falan gibi. Yani herhangi bir sebepten kadın doğum katında yatan hastalara gidip bir işte ön görüşme yapıyorduk. Bu hastalarda herhangi bir problem var mı? İşte geçirdikleri ameliyattan dolayı ya da yaptıkları doğumdan dolayı. Çünkü biliyorsunuz doğum sonrası depresyon falan çok yaygın şeyler aslında. Bu tür sıkıntılar yaşıyorlar mı diye gidip bir ön görüşme yapmamızı istiyordu. Ama ne yazık ki yönlendirmesi biraz azdı. Yani çok fazla bir hazırlık yapmadan bizi onların yanına gönderdi ve ben de zaten yani bu tür durumlarda çok gerilen bir insanım. Ne diyeceğim, yanlış bir şey söylersem ya işte o kişinin psikolojisini mahvedersem falan diyerek çok pasif kaldım. O yüzden de Bazı hani etik çok problemler. verimli geçtiğini söyleyemeyeceğim. Yani aslında İşte benim hocam şey dedi, biraz sizi iyi olduğunuzu görürsem, becerikliyseniz sizi cerrahi katına yollayacağım dedi. Ama işte becerik bu kadarmış ki cerrahi katına gidemedik. ama işte bence burada şeyi ortaya çıkıyor yani hani staj ararken bile hani kliniği gerçekten öğrenmek istiyorsan hani biz bilmiyorduk bu kadar dikkat ederek gitmedik yani. Hakikaten o hastaneyi arayıp ya aramak da belki çözüm değil ama o hastanede staj yapan biriyle konuşup ya bak ben burada bir şey öğrenir miyim? Hani ne göreceğim ya da ne görmeyi beklemediğim gibi hareket etmek gerekiyor. Çünkü yani mesela bir alanı tanımıyorsun, tanımadan giriyorsun aslında. Ama daha da tanımayacağın bir staj yapmak hiç anlamlı değil yani. Hani eğer yaz stajını orada yapacaksan sana bir şey katıyor olmalı aslında. Farklı bir şeyler öğreniyor olmalısın. Hani burada tesadüfen ben şanslıydım. Hani sen biraz daha şanslısın. Hani bizimki de tesadüf oldu. Tabii ki. Umarım bu videoyu izleyenler için hani daha bilinçli ve daha şanslı şekilde ilerleyebilirler yani. Aynen, yani hani gözünüz korksun diye demedim de neyle karşılaşabileceğinizi bilin ki ona göre hani hazırlıklı olun diye söyledim. O zaman aslında Cübe'nin dediğini ben minik bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, Hani dedin ya sen işte mutlaka işte daha önceden burada staj yapmış birine sorun. Aslında bu birazcık doktoraya başvuracaksanız hocanız yanında çalışan bir öğrenciye sorun gibi bir şey oldu aslında. Aynen. Evet. Ama şunu söylemek istedim. Bunu nereden öğrenebilirsiniz? Aslında en etkili kaynaklardan bir tanesi sizin üst sınıflarınız. Üst dönemdeki kişilerle arkadaş olmaya çalışabilirsiniz. Hani sadece tabii bunu faydası için değil de yani çok iyi arkadaşlıklar da kurabilirsiniz ama gerçekten üst sınıftaki insanlardan o kadar çok şey öğrenebilirsiniz ki yani bir sene üzerinde üst döneminizdeki olan kişiler bile size çok şey katabilir. Yani ben kendi araştırma stajımı yurt dışında yapmaya üst dönemimdeki bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine karar verdim. İşte farklı farklı aynı şekilde mesela yüksek lisans başvurularında da mesela şu an seçtiğim okulu bir üst dönemdeki arkadaşım burada staj yapıp beğendiği için buraya eklemiştim gibi farklı açılardan fayda sağlayabiliyor çünkü yani onların deneyimi en azından bir sene bile olsa daha üstte olmuş oluyor. Onlara sorabilirsiniz. Sizin deneyiminiz nasıl geçti diye. Ben şey hatırlıyorum. Sen hani yurt dışı stajına başvurmadan önce başvuracağın labın bir öğrencisine yazmıştık. Doğru mu hatırlıyorum? Hmm. LinkedIn'den yazmıştık. Aa evet ama Hatırladın değil mi? ama o Belki bu da başka bir bir lab. kaynak Ama o olabilir. başka bir lab. Ben o labdan red aldım. Ya tamam, neyse işte onu karıştır. Fark etmez yani böyle bir yöntem de var. Evet tabii öyle bir şey de yapabilirsiniz yani. Aynen, hani LinkedIn'de çünkü birçok insan yazıyor şurada staj yaptım diye. O tür insanları bulursanız bence o da faydalı olabilir. Bunu söylemekle beraber aslında siz değindiniz sizin nasıl klinik stajı bulduğunuzu ama hani tanıdıkla bulduk, tanıdık sayesinde bulduk dediniz. Peki bu hep böyle mi? Hep bir tanıdığa ihtiyaç var mı? Yoksa nasıl staj bulabilirim? Yani kapıyı çalıp ben geldim stajyerim demiyorum muhtemelen. Nasıl bir hazırlık yapmak gerekiyor? Hmm. Bence tabii bu klinikte her zaman böyle olmayabilir ama hani araştırma stajı için ya da hani şirket stajı için olabilir. İlk önce elinde CV'nin olması gerekiyor bence. Hazır bir CV. Ne dersleri aldığını hani o staja uygun olan ben bu dersleri aldım hani bunları gördüm hani neyi bildiğini konuşma bakımından hazır olman gerektiğini düşünüyorum. Şirket stajları için belki biraz daha önemli olur bu. Ama yani klinik açısından bakacak olursam yani üzülerek söylüyorum klinik stajı ararken birazcık tanıdık olması gerekiyor. Yani biraz ona bakıyorlar ister istemez ya da senin bulman için kabul alman için oradan
araya birini sokmuş olmak gerekebiliyor. Yani mutlaka böyle olmayan yerler vardır. Mesela ya da bir psikoloğun yanında yapacaksan, belki hastane değilse, tamamen sana odaklanıp senden aldığı hissiyata, senin CV'ne, bilgine bakarak da alabilir. Ama hani böyle bir gerçek de var. Bunu inkar etmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani benim aklıma şu geliyor, özellikle özel klinikler için, bir de büyük çaplı klinikler için söylüyorum bunu. Stajyer alımı açıyorlar, ilan açıyorlar bunun için. Yani işte her sene belli bir dönem başvurabiliyorsun. Ankara'da mesela var benim bildiğim yer. Tabii onlar üstüne para da istiyor. Öyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Evet. Ama karşılaşmayabilirsiniz yani. Özel kliniklerde hani direkt görüşmek bence en mantıklı yöntem. Ya da hani olur da öyle bir şey bulabilirseniz yanında çalışmak istediğiniz hocaya mail atmak belki olabilir. Ya da işte bir şekilde sekreterin ofisine ulaşmak olabilir. Benim bildiğim kadarıyla da zaten bir mail hazırlayıp sekretere veya ilgili kişiye önce bir ulaşılmaya çalışılıyor. Telefonla olabilir, bir randevu istenilebilir. Gülben'in dediği gibi CV önemli. Neden bu stajı yapmak istiyorsunuz? Bunlar önemli. Muhtemelen işin içerisine maddi boyut da girecektir. Hani işte para almak istiyor musunuz staj yaparken? Normal şartlarda çünkü hani teknik olarak stajyerlerin alması gerekiyor ama bu teknik olarak yani. Benim yaptığım klinik hastanesinde yani gönüllü stajyer kabul etmiyorlardı. Biz sadece zorunlu olanları alıyoruz diyorlardı. Yani hani işte bir sürü etmen var dikkat etmeniz gereken, yani hani bir şekilde bunları da sormanız gerekiyor. Yani gönüllü kabul ediyor musunuz ya da zorunlu mu olmak zorunda gibi. Bir de şu da önemli bir faktör burada bu arada. Sigorta. Mesela okulunuz size yapacağınız staj için sigorta yapıyor mu? Bilkent yapıyordu. Ya istediğin kadar gönüllü staj yapabiliyorsun ve her türlü okul senin sigortanı karşılıyor. Yapacağınız kurumla bunu konuşmanız lazım. Eğer okulunuz karşılamıyorsa kurum bunu karşılayacak mı? Yok, okulunuz karşılıyorsa bunu bildirin ki işte şansınız artsın, kurum sıkıntıya girmesin falan gibi. Bunu öğrenmek lazım. Staj arayan insanlar varsa, arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyen, onlara bir tavsiyeniz var mı? Hani ben Benim tavsiyem, tamam önce sen söyle. Çünkü ben klinik stajı bile yapmadım ama tavsiyem var. Sen önce söyle. benim tavsiyem erken harekete geçmeleri. Biz çok geç kalmıştık. Maalesef. Ve aynen. Ve hani yerler çok hızlı doluyordu. Ki hani biz diyoruz ki işte şunu da sorun, bunu da sorun. Hani buna da dikkat edin falan ama geç kalırsanız bulduğunuzda girmek gibi bir durumda kalacaksınız. Biraz sene başından hani araştırıp, çünkü yanlış hatırlamıyorsam Ocak, Şubat gibiydi, yalan olmasın. Yerler bayağı dolmaya ve hani insanlar gidip başvurmaya başladı. Biz Mayıs'a falan kalmıştık. Hiç hoş olmamıştı. Böyle bir eteklerimiz tutuşmuştu. Ama hani benim tavsiyem kesinlikle erken harekete geçirilmesi gerektiği. Klinik stajı yapmamış bir insan olarak hemen tavsiyemi söylüyorum. Ama gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Her alanda, sadece klinikte değil. O yüzden bunu söyleyeceğim. İnsanlarla iletişime geçmekten çekinmeyin. Gerçekten bir tık kendinizi öne atmaktan, cesur olmaktan çekinmeyin. Sorun, araştırın. Hani bu üst sınıfınızdaki insana sormak da olabilir. Staj aradığınız kişiye soru sormak da olabilir. Onlarla iletişime geçmek de olabilir. Ben yetersizim, nasıl olsa kabul olamam deyip başvuru yapmamazlık etmeyin. Çünkü hani bırakın onlar reddetsin, siz kendi kendinizi daha bir şeyler olmadan nasıl olsa olmaz diye geri tutmayın. Bu benim kendi adıma çok yaptığım bir şey olduğu için size de söylemek istedim. Ben de buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim çocuk psikiyatrisinde bana hocanın izin vermesinin sebebi hani sen görüşme yap. Hani ben sana böyle bir fırsat veririm demesi, benim birazcık buna yol açmam. Hani kendimi göstermeye çalışmam. Onunla iletişime geçip hani verdiği araştırmaları yapıyor olmam. Kendinizi biraz hani tabii ki göze sokmak ya da birilerinin üstüne basmak asla değil. Kendi yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışarak bunu da karşı tarafı hissettirmek, stajda olsun, laboratuvarda olsun, derste olsun, bence her zaman çok önemli bir şey. Özgüvenli, yani her zaman kendi kıymetinizi bilin. Yani oradaysanız orayı hak ediyorsunuzdur. Ne güzel konuştun valla. Teşekkür ederim. Ben de bir şey ekleyebilir miyim buraya acaba? Özellikle bu pandemide evde olduğumuz ve birçok yerin de çalışma koşullarını kısıtladığı dönemde bence staj aramaktan vazgeçmeyin. Online stajyer alan yerler var. Bunu en iyi Lübe bilecektir. Yani bitmiyor hani
şey gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben nereye gideyim, nasıl staj yapayım, kimse almıyor gibi düşünmeyin. Çünkü birçok mesela psikoloji kliniği şu anda online devam ediyor çalışmaya. Yüz yüze olmasa da aynı böyle Zoom üzerinden terapi görüşmelerini devam ettiriyorlar. O yüzden belki öyle bir imkan vardır. Bunları da sormayı bence ihmal etmeyin. Son sorum da şu. Bu stajların faydaları oldu mu? Ya da bu stajlarda neler daha iyi olabilirdi de siz daha çok şey öğrenebilirdiniz? Hani hem kurum tarafından hem kendinizin eksik tarafı varsa mesela hani işte bunu ben yanlış yaptım, siz böyle yapmayın diyebileceğiniz kısımlar var mı? Benim var. Evet. Sen başla, ben söyleyeyim. Bir kere benim kendi yanlış yaptığım şey şu. Çok korkak davrandım. Ama yalan söylemeyeyim. Şimdi olsa şimdi de korkak davranırım. Çok korkuyorum birine bir şey yapacağım diye. O yüzden de hastalarla yeterince derin bir iletişim kurabildiğimi düşünmüyorum. Tabii bunda şunun da etkisi var bence. Ben 2. sınıfı bitirdiğim yaz yaptım stajı. Ve 2. sınıfı bitirdiğim sene sadece bir tane klinik dersi almıştım. Ondan da yani çok keyifle aldığımı söyleyemem. Hani çok da derin bir bilgim de yoktu konu hakkında. O yüzden belki birazcık daha 3. sınıf sonunda yapsam belki daha çok eğlenirdim mesela. Ve işte Sıla'nın dediği gibi cesur olmak önemli bence bu konuda birazcık. Kurumu zaten anlattım yani. Kurumu Allah ıslah etsin. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Aslında bence bana inanılmaz faydalı oldu. Şöyle diyebilirim. Ben hep hastalık çalışmayı sevdiğimi biliyordum. Hastalıkla kendi derslerimde sunum yapacakken hani mutlaka verilen konunun hastalıkla bağlantılı olan bir tarafını bulmaya çalışıyordum. Ama kliniği sevmediğimi düşünüyordum. Hani klinik benim alanım değil, yapamazmışım gibi geliyordu. Klinik stajı yaptığımda şuna emin oldum. Bir dakika ya, ben burada eğleniyorum. Hani ben burada vakit geçirebilirim. Bu bana iş yapmak gibi gelmiyor. Keyifli geliyor. Benim korkum vardı. Çok etkileneceğim. Hani çok fazla empati kuracağım ve bundan hani nasıl çıkacağım gibi bir korkum vardı. Ama bu 1 aylık süreçte evet, ilk günler çok etkileniyorsunuz. Ama bu gitgide artık hani vücudun geliştirdiği bir taktik, o kadar etkilenmemeye başlıyorsunuz ve uzun süreçte bunun böyle olmayacağını anladım. Ve benim mesela hala klinik istiyorum diyemem ama klinik hala aklımın bir yerinde. Ve şu an yüksek lisans bakarken sinir bilim bakmaya çalışıyorum ama sinir bilimin hastalık çalışan bir sinir bilim bakmaya çalışıyorum. Yani hastalık çalışmanın benim yolum olduğunu bana klinik stajı gösterdi. Bana en büyük faydası buydu. Gitmek istediğim yollardan biri olduğunu gördüm. Eğer bunu yapmasaydım, Bilkent çıkışlı olduğum için bunu hiçbir zaman bilemeyecektim aslında. En büyük faydası buydu. Teşekkür ederim Nebe. Valla bayağı açıklayıcı oldu bence. Umarım izleyenler için de faydalı oluyordur. Umarım. Bir diğer sorum daha var. Bu konuda çok detaya girmeyi düşünmüyorum. Çünkü nasıl olsa bu konu üzerinde bir video yaptık diyerek. O da alt alanlardan bir tanesi araştırma stajı. Çünkü ben biliyorum ki hani siz ikiniz de sadece klinik stajı değil, bir de ekstra araştırma stajı da yaptınız. Farklı okullarda hatta hani Bilkent'te de çalıştınız ikiniz de. Onun dışında farklı okullarda da çalıştınız. Dolayısıyla birazcık da hani kısaca hangi araştırma stajı yaparken de hangi alanlarda çalışabilirsiniz? Bu konuda söylemek istediğiniz var mı? Sizin o alandaki stajınız nasıl geçti? Hemen parantez açıyorum. Araştırma stajı nasıl bulunur? Yurt içi, yurt dışı, Amerika, Avrupa yani. Bu alanlarda nasıl bulunur? Onu merak ediyorsanız da çok detaylı ve benim soğuktan donarken konuştuğum bir video var. Onu izlerseniz çok sevinirim. O videoyu gerçekten soğuktan donarak çekmiştim. O yüzden benim için mutlu olur. Evet, şimdi sizin şeylere geçiyoruz. Yani araştırma stajını aslında psikolojinin her alt dalında yapabiliriz. Bu başvurduğumuz üniversite ya da üniversitede mevcut olan laboratuvarlara bağlı bence. Bilkent için konuşacak olursak sosyal var, gelişim var, işte bilişsel var, neuroscience var. Bayağı bir var sağ olsunlar. Bizim bu açıdan önümüz açıktı yani. İstediğimiz yerde istediğimiz deneyimi kazanabilecektik. Ben gelişimde ve sinir bilim laboratuvarlarında çalıştım. İşte gelişim laboratuvarı Sıla'nın dediği gibi videolarda çok var. Çünkü Sıla daha çok çalıştı orada hepimizden. Ben sinir bilimi için konuşacak olursam zaten yani çok bir hani staj buldum gibi oldu diyemem. Çünkü zaten birlikte çalıştığım bir hocaydı. Dedim ki yazın da burada çalışabilir miyim gönüllü stajyer olarak? O da dedi ki çalışabilirsin. Ama Bilkent'in Böyle oldu. staj ortamını görmüş oldun aslında. Hani okumak, labda çalışmak mutlaka benziyordur. Tabii.
Ama bir de staj mantığı da görmek Tabii farklı ki. bir şey olabiliyor. Tabii ki. Çünkü yani dersi almıyorsunuz hani yaz boyunca stajyer olarak çalışınca. Hani ne yapıyorduk? Benim çalıştığım laboratuvar yaşlanma laboratuvarıydı. İşte bu moleküler ve selüler sinir bilim denilen alanda çalışıyorlar. Yani aslında bayağı biyoloji gibi yaptıkları şey. İşte deney tüpleri falan böyle heyecanlı olaylar. Ben de zaten onları sevdiğim için orada yapmak istemiştim. Ben 2 tane PhD doktora öğrencisinin yanında çalıştım. Onların işte projelerinde, deneylerinde işte gözlem yaptım. Yeri geldi işte onlara yardımcı oldum ufak tefek deneylerle. Bol bol bulaşık yıkadım mesela. Saçma ama işte hani benim stajım bayağı güzeldi. Yalan söylemeyeyim şimdi. Çok 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 keyifliydi benim için. Çünkü yapmak istediğim şey oydu. Ve inanılmaz fazla şey öğrendim. Şu anda zaten başvurduğum bütün yüksek lisanslara da o staj ve işte o çalışma ortamı sayesinde başvurabiliyorum. Çünkü diyebiliyorum ki benim bu alanda deneyimim var. İşte evet psikoloji öğrencisiyim ama bunları da biliyorum deme şansına sahip oldum o staj sayesinde. Benimki böyleydi yani araştırma stajım. Benimki de ben mezun olduktan sonra staj yapmaya devam etmek istedim. Çünkü sadece klinik stajı yapmıştım. Bir tane de araştırma stajı yani zaten yani ben çok fazla farklı laboratuvarda çalıştım. Hani gelişim, sinir bilim, arkasından bilişsel laboratuvarlarda çalıştım. Yazında okulum bittikten sonra o yazı boş geçirmek istemiyordum. O yüzden okurken tekrar başvuruyordum. Ben de Sabancı Üniversitesi'nin görsel sinir bilim laboratuvarında EEG makinesi çalışan bir laboratuvardı. Oraya başvurmuştum ve stajımı orada yaptım. Tabii planlar birazcık bozuldu pandemi sebebiyle. Normalde ben Sabancı Üniversitesi'nde hani EEG makinesini görerek hani nasıl deneyler yapılıyor, nasıl işleniyor, bu MATLAB üstünden bu program nasıl kullanılıyor. Hep bunları görme isteğim vardı. Bütün hayalim aslında bu şekilde. Tabii arkasından pandemi oldu ve staj düzeni laboratuvarların da birazcık kapanmasıyla çünkü katılımcı bulunamıyor. Benimki online'a çevrildi. O yüzden burası da bir umut olsun. Yani online'da da laboratuvar devam ediyor Zeynep'in dediği gibi. Ben hani evimde oturduğum yerden yapmak zorunda kaldım. Ama kötü müydü? Asla değildi. Çok iyi bir hocayla tanıştım. Gerçekten anlatımda çok iyiydi. Stajda da bilmediğim bir alanda çalıştım. EEG makinesinin dersini almıştım aslında. Ama bizim çalıştığımız konu biz bilgiyi nasıl anlıyoruz? Nasıl anlamlı bir bilgi olduğunu diğer bilgilerden ayırt ediyoruz. Konumuz buydu ve benim daha önce hiç çalışmadığım, hiç de bilmediğim bir alanda. Yeni bir alanla tanışmış oldum. Bu alanda çok fazla makale okudum ve makale okumak bazen tek başına öğretmiyor. Ve benim hocam inanılmaz yönlendiren ve hani çok basite indirgeyerek, çok kısa cümlelerle çok öğreterek ilerliyordu. O yüzden o bakımdan çok iyi oldu. Bu birincisi. İkincisi kendi okulundan olmayan bir sürü insan tanıdım. Hani bu alanı seven, bu alanda çalışmak isteyen ve sinir bilim laboratuvarlarının işte iyi yanı aslında. Sadece psikoloji öğrencisi değil ki muhtemelen tek psikoloji öğrencisi ben değildim ama 2-3 kişiydik. Çoğunluk bilgisayar mühendisi vardı, elektrik, elektronik mühendisi vardı. Hani farklı insanlarla, farklı bölümlerden, farklı bakış açılarıyla bir araya gelmek çok iyi oldu. Hem de hiç bilmediğim bir konuyu çalışırken. O çok keyifliydi. Bu dönemde bence böyle birbirine destek oluyor gibi de oldu. Boş kalmıyorsun gibi de oldu. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Belki azıcık ben de bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü bunu söylemedim sanıyorum. Ben hem ODTÜ'de hem Bilkent'te aynı zamanda, aynı yaz içerisinde gelişim laboratuvarında çalışmıştım. Hatta aynı yaz biz Zeynep'le Bilkent'te çalışmıştık gelişim laboratuvarında. Ve aslında 2 tane farklı staj deneyimim olmuş oldu akademi alanında. Aslında aynı alanda 2 tane çok farklı staj deneyimim olmuş oldu. Böyle söyleyebilirim. Yani ben şöyle düşünüyordum mesela. Bitirdikten sonra okulu belki ODTÜ'de yüksek lisans yapabilirim diye düşünüyordum. Ama ODTÜ'nün sisteminin bana o kadar da uygun olmadığını stajda fark ettim. Ben birazcık daha hani Bilkent ekolünden gelen birisi olarak Bilkent'te çalışmak mesela bana daha cazip geliyor. Hani bu ODTÜ kötü olduğu için değil ama benim çalışma stilime daha çok uyduğu için mesela bunu görmüş oldum. Bilkent'teki stajdan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Benim en çok hoşuma giden şey oradaki stajda olan makale tartışmaları oldu. O kadar hoşuma gitmişti Ya. ki. Ya gerçekten hani bir akademi alanında staj yapıyorsanız ve böyle bir imkanı varsa gerçekten bence bulunmaz nimet. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Hani
Hoca zaten kendi doktora öğrencileriyle, yüksek lisans öğrencileriyle haftalık buluşuyor normal şartlarda. Ve bu makaleleri tartışıyorlar. Ama şanslıydık ki bizi de dahil ettiler bu tartışmaya ve biz de o makaleleri okuduk. Dolayısıyla bir sorumuz olduğu zaman biz de sorabiliyorduk. Ama onun dışında onlar bir makaleye nasıl yaklaşıyor, bir makaleyi nasıl değerlendiriyorlar onu görmüş olduk. O açıdan bayağı faydalıydı. Ben daha sonra yaptığım stajlarda mesela ilk başta demeseler bile hep sordum. Hani siz okuma toplantısı yapıyor musunuz? Ben buna katılabilir miyim? Gibi. Mesela şu anda da bir tane staj yapıyorum. Bu yaptığım stajda sormasam bilmeyecektim hani bir okuma toplantısı olduğunu. Şu anda da ona katılmış oldum. Bunu hep Bilkent'teki o staj deneyiminin çok güzel geçmesiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hani orası güzel geçtiği için, faydalı bulduğum için şu anda da bu stajda bunları soruyorum. Bunları sormaktan da çekinmeyin tabii ki. Öyle 2 tane aynı alanda olsa da farklı staj deneyimi de edinmiş oldum. ODTÜ'dekinin faydası bana şu oldu. Kesinlikle bu networking dediğin olay var ya Zeynep, sanıyorum sen söylemiştin. O açıdan faydası oldu. Çünkü çok tatlı arkadaşlar edindim oradan. Ve hepsi de şu anda mezun oldular. Birer psikologlar yani. Hani birer tane işte bir sürü kaç tane bilmiyorum artık arkadaşım olmuş oldu. Farklı farklı okullardan, Boğaziçi'nden, ODTÜ'den gelen. Kalabalık bir gruptu bayağı. Ama bence bayağı bir bilgi vermiş olduk değil mi bir video için? Bence de ya, ben bu kadar dolu olacağını beklemiyordum açıkçası. Ben bekliyorum. Gerçekten. Yani staj çok güzel bir şey. Çok keyifli. Ne bileyim. Ben hatta son bir tavsiye vermek istiyorum. Kapamadan önce lütfen. Ben konuşabilirim. Bu konuda yaram var. O yüzden konuşmak istiyorum. Benim gibi eğer kararsız bir insansanız, ne istediğinize emin olamıyorsanız ya da her alanı görmeden karar veremeyeceğinizi düşünüyorsanız benim en büyük pişmanlıklarımdan biri bir şirket stajı yapmamış olmak. Çünkü o alanı hiç bilmiyorum ki ben hani aramızda bakınca en farklı laboratuvarlara gitmiş hani bir türlü hepsini denemek istemiş biri olarak bir diğer denemek istediğimde kesinlikle şirket stajıydı. Şu anda da yapabilirim. Hiçbir zaman geç değil. Siz de hiçbir zaman geç kaldım diye düşünmeyin. Ama benim demek istediğim bilmediğiniz alana da ilginiz olabilir. Mutlaka yani her yazınızı bununla değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmelisiniz de. Size ne katacağını, nasıl bir yer olduğunu bilemezsiniz. Çünkü okul her zaman size o şansı tanımıyor ya da gösterebileceği imkan o kadar oluyor. Ama o alanda mutlaka sizi çeken bir şey olabilir. Hatta belki işte yolunuzu kaybetmişsinizdir ve orası aslında sizin yolunuzdur. Ama denemeden görememiş olursunuz. O yüzden benim tavsiyem kesinlikle yani endüstri stajından yani şirket stajından klinik stajına, araştırma laboratuvarına yapabiliyorsanız her yazınızı böyle değerlendirin. Çok büyük iş yüküymüş gibi geliyor kulağa ama emin olun hiç öyle olmuyor. Sadece bir ay ayırıyorsunuz ve eğer gerçekten eğlenceli bir yer tutturduysanız ya da bir şeyler öğrendiğiniz bir yerse size çalışmak gibi gelmiyor ki bazen üstüne para da alıyor oluyorsunuz. Yani hiç çalışmak gibi olmuyor. Bir şey öğrenmek oluyor. Belki şirket stajlarında çok eğlenceli de oluyor olabilir. Hani o ne diyor gibi ya da hani bu tarz böyle sosyal medyayla da birleşik platformlarda da yaparsanız eğer bu tarz çok eğlenceli de geçebilir. Araştırma laboratuvarları zaten okuldan aşina olduğunuz yerler olmalı bence. Hani okulunuzun da size bu imkanı veriyor olmalı. Zaten orası bildiğiniz yer ekstra yük olmuyor. Klinikte bambaşka bir bakış açısı. Her gün bir sürü insan görüyorsunuz. Yani hani bitirmiş, mezun olmuş psikiyatristler, psikologlarla tanışmış oluyorsunuz. Psikiyatrist, psikolog arasındaki farkı, neyi onların yapabildiğini, neyi sizin yapabildiğiniz ya da nerede ayrıştığınızı, fikir ayrılıklarını ya da ortak noktaları görme fırsatınız da çok oluyor. O yüzden yani psikoloji 4 yılsa bence 4 yılda 4 ayrı staja ayırabilirsiniz. Hatta bazen çok sevdiyseniz aynı yazda birden farklı staj yapabilirsiniz. Evet, epeyce konuştuk. Evet. Tebrik ediyorum önce hepimizi. Böyle bir girişimiz vardı. Evet böyle bir girişimiz vardı. Kapatmadan önce bir klasik artık YouTube'da olduğumuza göre buranın kurallarına uyalım. Evet, ben başlıyorum. Beğendiyseniz videoyu lütfen bir like atın. Evet, Lübecim devam edelim. Ben mi? Ne diyeceğim? Evet. Artık bir sürü şey var yani. Yorum var, abone ol Tamam, var. öyle, tamam. Anladım. Lütfen bizim zilimizi de açarsanız video geldiğinizde haberiniz olur. Bildirim demek istiyor. Lütfen.
O zaman ben de videomuza bol bol yorum yapıp bol bol soru sorarsanız biz de zevkle cevaplamak istiyoruz diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça Bay kalın. bay.